Selamlar. Bugün size Neo AI Art dramasını anlatacaktım. Fakat sonra kendi kendime düşündüm ve size bu eziyeti yapmamaya karar verdim. Sonuçta elimden geldiğince işinize yarayacak bilgiler vermeye çalışıyorum ve boş yere zamanınızı çalmış olmak istemem. Dramadan haberi olup benim fikrimi merak eden arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Hani bu olayı başlatan, bu protestoyu başlatan kişilerin argümanlarına bakıp inceledim. Yani argümanlarının birçoğunun temelinde bilgi eksikliği mevcut. Tabii sanat nedir ne değildir falan bunlara değinmeyeceğim. Fakat en temelinde normal bir insan başka bir esere bakıp o eserin stillerini kullanarak yeni bir şey ürettiği zaman buna ilham almak deniyor. Fakat bunu bir yapay zeka yaptığı zaman tamamen yok eserimiz çalındı bilmem ne falan diyorlar. Halbuki biraz araştırsalar onların eserlerinin sadece eğitim amaçlı kullanıldığını, yapay zeka üreten algoritmaların ise aslında onların eserlerini değiştirerek yeni şeyler ortaya çıkarmaktan ziyade kendi öğrendiği şeyler ile sıfırdan yeni bir şeyler ortaya koyduğunu anlayacaklar. Bu yapay zekaların yeni bir şeyler ürettiğini anlayacaklar. Fakat tabii biraz da işlerine geliyor. Çünkü ortada bir mağduriyet var mı? Var. Hani buna ortada sanatçılar burada mağdur olmuyor demek saçmalık olur. Ortadaki sorunu görmezlikten gelmek olur. Ve birkaç argümanlarında değindikleri önemli noktalar da mevcut. Hani örnek veriyorum, ünlü kişilerin isminin kullanılması veya herhangi bir insanın haberi dışında yapay zeka tarafından üretilecek bir görselin içinde bulunması gibi. Fakat yani burada suç yapay zekaya ait değil. Onun geliştirilme sürecinde o resmi oraya koyup özellikle o insanı yapay zekaya öğretmeye çalışmakla alakalı. Ki siz herhangi bir insanı özellikle yapay zekayı öğretmeye çalışmazsanız yapay zeka onu öğrenmeyecek zaten. Sizin bunun için bir efor sarf ediyor olmanız lazım. Fakat hani diyelim ki kötü niyetlisiniz ve herhangi bir insanı sürekli bir yapay zeka modelini öğreterek o insanın resimlerini kullanmak istiyorsunuz. O insanın rızası olmadan. Fakat aynı şeyi burada Photoshop gibi uygulamalarla da yapabilirsiniz. Yani illa bir yapay zeka kullanmanıza gerek yok. Hani diğer bir temel argümanları da yapay zeka firmaları bizim görsellerimizi hani çalıp kendi modellerini geliştiriyor ve bundan çok büyük miktarda gelir elde ediyorlar diye. Midjourney ve Dolly için konuşamam fakat Stable Diffusion için açıp şeye bile bakmamışlar yani Stable Diffusion'ın açık kaynak kodlu bir yazılım olduğuna falan bile bakmamışlar. Hani geçenlerde birkaç gün önce falan bir tane sanatçı arkadaş bir video paylaştı ki kendisinin 1 milyona yakın abonesi var. Hani öncelikle dediği şeylerden biri internet üzerinde bulunan görsellerden copyright free olmasa bile hani telif hakkı bulunsa bile görselleri firmalar bu görselleri kullandığı için hırsızlık yapmış olduklarını falan söylüyor. Hani eğer firmalar bu görselleri alıp bunun üzerinde hafif oynama yaparak satıyorsa, bu görselleri alıp yine satıyorsa, paylaşıyorsa, üreten kişiyi orada değersizleştiriyorsa, üreten kişinin ürettiği görseli kendi üstüne alıyorsa söylediği haklı oluyor da bu tarz bir durum mevcut. Hani dediğim gibi yine Dolly ve Midjourney için konuşmuyorum fakat Stable Diffusion için internetten alınan görseller modellerin eğitimi için kullanılıyor. Yani neyse girmeyeceğim demiştim. Fakat kendi düşüncelerimi söylerken de ister istemez hani konu hakkında bilgi vermem gerekiyor. Sorunun ortaya çıkışını incelediğimizde ise ilk başta insanların ArtStation gibi siteler üzerinde kendi eserlerinin görünürlüğünün azaldığından şikayet ettiğini görüyoruz ki doğal olarak. Çünkü yapay zeka çok hızlı bir şekilde görsel üretebildiği için normal sanatçıların potansiyel müşteriler veya takipçiler ile buluşmasını önüne geçiriyor. Çözümü ise hani basit bir şekilde ArtStation gibi sitelerden yeni bir kategori talep edilebilir ve bu kategoride
yapay zeka tarafından üretilmiş görseller kullanılmaz. Ama şu anki gelinen noktaya baktığımız zaman gördüğümüz şey şu, artık insanlar bu protestoyu devam ettiren kişiler gidip yapay zeka tarafından üretilmiş görseller kullanılmasın, İşte bunlar tamamen illegaldir gibi şeyler söylüyorlar ki bunların aslı olmadığı az çok bilgisi olan herkes tarafından anlaşılıyor. Yani benzer bir konudan örnek vereceğim. Zamanında benim de dikkatimi çekip araştırdığım bir konu. Web scrubbing veya data scrubbing deniyor bu konuya. Aslında üzerinden yanlış bilgiler verilen konu yine bu drama ile çok benzer bir konu olduğu için bahsedeceğim. Mesela siz internet üzerinde paylaşılmış, herkese açık bir şekilde paylaşılmış her bir datayı edinme hakkına sahipsiniz ve bununla ilgili herhangi bir illegal durum mevcut değil. Siz bu dataları bir şekilde kendinizce anlamlandırmaya da çalışabilirsiniz ki yine bu illegal bir şey değil. Ne zaman illegal hale geliyor? Siz bu dataları sattığınız zaman, dataların kendilerini sattığınız zaman illegal hale gelmeye başlıyor ki o dataların içerisinde kişilerin kişisel dataları, kendine özel dataları olabilir. Bu sebeple bu durumda illegal hale gelmeye başlıyor. Fakat siz bu dataları aldınız ve mesela kendiniz sanal kişilikler üretebilen bir yapay zeka modeli oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu dataları ise kendi yapay zeka modelinizi eğitmek için kullandınız. Diyelim ki kendi yapay zeka modelinizi eğittiniz ve sonra yapay zekanız tarafından sıfırdan üretilen yeni sahte kişilikleri de bir database haline getirip satmaya karar verdiniz. Bunda illegal bir durum yok. Çünkü siz internetten topladığınız kişilerin özel datalarını satmıyorsunuz. Yani eminim ki şu anki anlattığım konuyla şu anda hala gündemde olan bu No AI Art draması ile ilgili benzerliği görmüşsünüzdür. Peki burada sanatçıların ne yapması lazım derseniz, öncelikle dediğim gibi işte bu tarz şeylerden ArtStation gibi kendi görsellerini paylaştığı sitelerden, sürekli kullandıkları sitelerden yeni bir kategori talep edebilirler. Hani kimileri ise şunu savunuyor, diyor ki ben kendi çizimimi geliştirmek için, kendi stilimi ortaya koymak için çok uzun süre emek harcadım. Kariyerimi bunun üzerine inşa ettim. Fakat yapay zeka algoritması benim çizim stilimi çok kısa bir sürede öğrenip bunun da kendine yeni görseller, yeni ürünler çıkartabiliyor. Peki benim ne yapmam lazım gibi sıkıntıları mevcut şu anda sanatçıların ki bunlarla da gayet anlayışlı olmak, hani empati kurmak, bu sanatçıların sıkıntılarını anlamak mümkün. Fakat burada yapılabilecek bir şey yok çünkü teknoloji ilerledikçe bazı iş kolları ortadan kaybolurken yeni iş kolları ise ortaya çıkıyor. Peki ne olacak? Hani yapay zeka sanatın sonunu mu getirecek? Tabii ki. Hani böyle bir şey olmayacak ki bence yapay zeka sanata zarar verdiğinden daha çok sanata katkı sağlayan bir teknoloji. Görsel üreten yapay zekalar. Ki birçok artist de zaten kendi çalışmalarında artık yapay zekalardan ilham aldığını, yapay zekanın oluşturduğu görsellerden ilham aldığını söylüyor. Hani ortada bir ikiyüzlülük mevcut. Yani bir taraftan yapay zekayı kullanarak kendi çalışmalarını geliştirmeye çalışan sanatçılar varken diğer taraftan sadece bir çizim stili ortaya koyarak kendine sanatçı diyen bir kesim mevcut. Ki herkesin de bildiği gibi o sanatçı, kendi çizim stilini geliştiren sanatçı da kendi ürünlerini ortaya koyarken veya kendi tekniğini geliştirirken sürekli başka sanatçıların eserlerine bakarak bunu yaptı. Fakat ne zaman ki bunu bir yapay zeka yapıp birebir insan gibi öğrendiği zaman bu otomatik olarak sanatçıları, bazı sanatçıları triggerlıyor ve bunu hırsızlık olarak nitelendiriyorlar. Ki dediğim gibi bu konu hakkında söyledikleri şey doğru değil. Yani neyse şimdi biz bu boş muhabbeti bırakarak
kendi işimize yoğunlaşalım. İşimize yarayacak şeylere dönelim. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde ben kendi görsellerimi oluşturdum. Belli bir patende oluşturdum. Peki bunu nasıl yaptım? Bunu size göstereceğim. Aslında yani bir 3D modeli alıp onu farklı açılardan resimlerini alarak bunu bir görsel editleme programı ile kendi görsellerimi, yapay zekamı eğiteceğim görselleri oluşturdum. Peki siz ne yapabilirsiniz? Öncelikle Sketchfab diye bir site bulunmakta. Tıpkı ArtStation'da olduğu gibi burada da 3D modelleri farklı açılardan görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda ise benim ilk tavsiyeme geldik. Benim ilk tavsiyem kullanacağınız modellerin ücretsiz olması. Kendi yapay zekanızı eğitirken e, copyright free olan görseller kullanın veya ücretsiz modellerin kendi görüntülerini kayıt edebilirsiniz. Ki dediğim gibi hani burada biraz muğlaklık söz konusu. Hani ücretli olan modelleri kullansanız bile benim bilgim dahilinde bir sıkıntı olmuyor. Fakat ücretsiz modelleri kullanmanızı tavsiye ederim. Sketchfab'in bu şekilde ücretsiz modelleri listelediği bir sayfası mevcut. Mesela ne yapmıştık önceki bölümümüzde? Yapay zekamıza belli bir paternde görseller sunmuştuk ve o görseller bir modelin farklı açılardaki versiyonlarının birleşimiydi. Mesela burada gördüğünüz gibi ücretsiz modellerimiz mevcut. Burada bir adet modele tıkladım ve Sketchfab bana bu modeli farklı açılardan görebilmem için şu tarz bir pencere sunuyor. Burada ben penceremi full ekran yapabilirim. Ve önce ön yüz olarak, sonra çaprazdan, sonra yan ve sonra da arka yüzünün görsellerini bu şekilde buradan alabilirim. İsterseniz bunu Blender gibi uygulamalarda da yapabilirsiniz. İnternetten bulduğunuz ücretsiz modelleri indirirsiniz. Şurada ayrı modelleri de görebiliyorsunuz. Karakter free demişler. Büyük bir ihtimalle ücretsizdir. Sanırım burada modelleri indirmek için giriş yapmak gerekiyor. Mesela buraya üye olup buradan modelleri indirerek Blender üzerinden de bu görselleri almanız mümkün. Bir diğer tavsiyem ise şu. Stable Diffusion üzerinden aldığınız görselleri mutlaka bir Google Search ile falan bir aratın bakın. Kendi görselinize benzer başka bir görsel bulunuyor mu? Hani benim şu ana kadar yaptığım aramalarda ben herhangi bir aldığım çıktının başka birinin bir görseline benzediğine denk gelmedim. Fakat sizin de aramanızda yarar var. Hani ne olur ne olmaz. Bu sanatçıların boş duramasından sonra ChatGPT'ye de değinelim. ChatGPT beni en çok beni harbiden korkutan, dehşete düşüren yapay zekalar arasında. Hani özellikle daha önce kullanmadıysanız hani kullanımı ücretsiz ChatGPT'nin de hani kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Ben yapmıştım ChatGPT'ye. Yıllar önce yaşadığım bir problemi sormuştum. Bana verdiği bilgilerin %20'si yanlıştı. Çünkü hani birebir kendi deneyimlediğim bir problem olduğu için biliyorum. İnternette veya Unity'nin paylaştığı o zaman yanlış bilgilerden yola çıkarak bana yanlış bilgi vermişti. Fakat sunduğu ekstra çözüm önerileri benim o zaman hiçbir şekilde aklıma gelmeyen çözümlerdi ve merak edip ben bu soruyu sorduğumda beni dehşete düşürdü. Benim o zamanlar ise bu sorunu çözmek için yaklaşık bir hafta boyunca araştırma yapmam gerekmişti. Hani mutlaka tavsiye ederim. Hani %100 güvenmeyin ChatGPT'ye ama mutlaka kullanın. Yani neyse bu videoda bu kadarlık olsun. İlk başta değinmemeye karar vermiştim ama bu dramaya. Neyse bu şekilde boş bir video oldu bu da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşürüz.